Herkese iyi akşamlar. 8 Mayıs 2024 gününü yaklaşık 5 dakika önce bitirdik. Amerikan piyasaları sonrasında günü değerlendirecek kısa videomuza başlıyorum. Öncelikli olarak günü Dow Jones 0,44 puanla artıda kapattı. S&P günü nötr kapattı 0 puanla. Nasdaq'ta günü 0,04 ile kapattı. Yani Amerikan endekslerinde bugün hiçbir şey olmadı. Tamamıyla yatay giden bir piyasa, olduğu yerde duran bir piyasa, bir değişikliği de olmadığı bir piyasa ile kapattı. DXY aynı şekilde o da yatay hareketlerini gün içerisinde yapmış olduğu yatay hareketlerine devam ederek günü bitirdiler. Biz ne yapıyoruz? Biz kanal üst bantımızdan toplayamadığımız güçten dolayı aşağı doğru tekrardan bir ufak sarkma hareketi yaptık. 0.38 Fibonacci değerimiz desteği yeterince verdi ama en sonda 1, 2, 3, 4, 5, 6 temastan sonra tekrardan aşağı doğru kendini bıraktı. Şu anda küçük yükselen, geçenlerde yapmış olduğumuz 56.700'e inen iğneden sonra oluşan küçük Fibonacci'mizin 0.5 düzeltmesine doğru hareket ediyor. Yaklaşık olarak o da 61.000 civarında bulunmakta. 61.000 hem bu yükselişin 0.5 Fibonacci düzeltmesi aynı zamanda da oradan geçen haftalık kapanış seviyemiz var. Bize bir tık destek olacaktır. CVD değerleri an itibariyle eksi 2260'da. Satışlar çok ağır bir baskı altında değil fakat alıcılı bir piyasa olmadığı için Bitcoin ufak ufak kendisini salıyor. Bunun yanı sıra dominans maalesef Bitcoin dominansı yükselişte olduğundan kaynaklı olarak altcoin'lerde bir kırmızılık yaşıyoruz. Yine altcoin'lerde bir düşüş var. Arada sıyrılan istisnai coin'lerde mevcut tabii ki. Bitcoin bundan sonraki süreçte ne yapacak? Ne yapmayı bekliyor? Gelecek hacim bizi yukarılara taşıyacak ya da buradan aşağıya tekrar kanal alt bantına doğru hareket mi edeceğiz? Bunu izleyeceğiz, göreceğiz. Şu anda düşen bandın yani yaklaşık olarak 63.000, 61.000 diye desek 1.500 dolar kadar altındayız. Çok böyle uzak bir mesafede değiliz. Ee, Bekliyoruz. Yani sabır taşına döndük. Bekliyoruz bir şekilde market maker'ın ne amaçladığını tam kestiremediğimiz için bekliyoruz. Halihazırda bekliyoruz. Bekliyoruz, bekliyoruz. Yaptığımız başka hiçbir şey yok. Ee, Algılamakta da tabii biraz zorlanıyoruz. Burada üst bantta bu kadar akümül olun. Yani vurdun aşağı döneceksen dönebilirsin, dönmüyorsun. Yukarı gideceksen bir hacim göster, onu da göstermiyor. Acaba diyoruz şurada 63.700 üzerinde bir tepe yaptık. Şu anda dibini oluşturuyoruz. Hareketimizi buradan yukarıya artık 65.000 üstüne taşıyacak bir hareket için mi hazırlanıyor? Onun için mi güç topluyor? Dün akşam itibariyle balinalarımızda bir tık giriş vardı. Onlarda da şu an için bir tık tekrardan eksilme var. Totalde %1000 arasından çıkan yok. Sadece 1 puanlık bir çıkış var ama buradan da toplamda 3 eksilme oldu. Bunun ikisi %1000 arasında. Bir tanesi direkt altcoin'lere doğru, alt yatırımcılara doğru hareket etti. Takip ediyoruz, yakındayız. Yani sürekli gözümüz üstünde. Fakat maalesef Bitcoin beklediğimiz hareketleri gerçekleştirmiyor. Acaba diyorum şurada bir W pozisyonu yaptı. Hani buradan kıracağız, şöyle bir hareket mi yapacağız? Zor hareketler artık algılamakta da insan zorlanıyor. Maalesef Ethereum da aynı şekilde düşen trendini bir türlü toparlayamadı. O gücü kendisinde bulamadı. En son yemiş olduğu redden sonra şu an için tekrardan 0.618 Fibonacci düzeltmesine kadar geri geldi. Buradan onun da bir güç bulup tekrardan hareketlenmesini bekliyoruz ki biraz önce aşağı doğru yapmış olduğu dominansın yukarı çıktığı esnada güzel bir satış mumları gördük. Zaten bundan kaynaklı olarak da birçok altcoin'de yüksek hacimli çıkışlar oldu. Arkasından 15 dakikalık da izliyoruz. Yine bir iki tane temas oldu ama 618'in üstüne kendisini atamadı. Ethereum burada eğer ki tutunamaz, aşağı doğru düşmesine devam edecek olursa bir sonraki haftalık kapanış seviyesi 2700'lerde,
alttaki Fibonacci 0,786 ise 2650'lerden geçiyor ki İran-İsrail geriliminde dahil 2788'in altını görmedik. Artık buraların dip olduğunu görmemiz lazım. Ya buradan aşağı düşeceksek de Bitcoin'de bu sefer gerçekten büyük anlamlı bir satış dalgasının geleceğini mi beklememiz gerekiyor? Pozisyona baktığımızda da öyle bir durum maalesef yok. Bitcoin'in tekrardan o seviyelere gelmesi için yaklaşık bir %8 daha düşmesi lazım. Altcoin'lerimiz gerçekten can çekişiyor. Birazcık artık toparlanmaların geldiğini düşünüyorum. Total Market'e baktığımızda ise Total Market yukarıdan aşağı biliyorsunuz trendimizi kıramadık. O da daralan bir yapı içerisinde, bir kama içerisinde tekrardan kendisini aşağı doğru salmaya başladı. Total Market'te önümüzdeki ilk destek yaklaşık olarak 2,141 trilyondan geçiyor. Bakalım oraya kadar salacak mı? Yoksa buralardan bir tepki alıp tekrardan yukarıya dönecek mi? Daha çok böyle takip ettiğim, asıl önem verdiğim nokta ise Total 2'de daralan üçgen yapımızın artık sonlarına kadar geldiğimiz, ayın 15'inde Amerikan verileriyle birlikte oraya kadar belki dayanmadan büyük bir hareket yapıp buradan yükselmeyi bekliyorum. Çünkü burada Total 2 markette artık hareket edecek yerimiz kalmadı. Ne kadar daha burada hareket ettirebilirler ya da piyasayı burada daha ne kadar daha sıkabilirler. Total 2 kırılmadığı sürece Bitcoin'in bu yatay hareketleri ya da ufak tefek hareketlerinden kaynaklı olarak sürekli altcoin'lerden çünkü çıkış görüyoruz. Bu da hepimizi fazlasıyla üzüyor. Total 3'e baktığımızda ise görüldüğü gibi Total 3 geçtiğimiz dönem içerisinde düşen trendini kırmıştı. Tekrardan Bitcoin'in geri dönmesiyle, geri hareketleriyle, onda da gelen çıkışlarla şu anda 641 direnç noktasının, destek noktasının bir tık altına sarkmış durumda gözüküyor. Yani hepsini birden toparlanmasını, yukarıya doğru artık hareket etmesini bekliyoruz. Fakat Bitcoin artık veya da market maker diyelim, onun ne beklediğini algılamaya çalışıyoruz. Market maker acaba neyi bekliyor? İzleyeceğiz, göreceğiz. Bu arada DX'ye oluşturduğumuz bir ufak kanalımız vardı. Kanalın üst bandına 2-3 defa temas etti. O da tekrar umarım kanalın içerisinde aşağı doğru sarkmaya devam eder. Evet, şu an için Bitcoin'de yaklaşık olarak 61.400'lerden biraz tepki alıyoruz. Sırayla 500'ü, 400'ü aşağı doğru kıra kıra geldi. Bakalım tepkiyi nereden görecek? Yani Bookmap'ten de takip ediyorum. Satışlar çok değil ama yani bu 500'lerde, 400'lerde önüne konulan setler de çok büyük değiller. 150-200 Bitcoin konuyor. İlk bir iki yukarıya tepkisini alıyor ama arkasından da tekrardan aşağı doğru düşme eğilimini göstermeye devam ediyor. Şu görünüşte ilerleyen anlarda 61 bine kadar ineceğiz gibi duruyor. Ya da market maker artık yeter deyip yıldırmış olduğu bizleri şaşırtıp yukarıya doğru hareketine mi başlayacak? İzleyeceğiz. Yapacak başka bir şeyimiz kalmadı çünkü. Artık bütün ipler market maker'ın elinde istediği tarafa atı koşturuyor. Çünkü bizim yapacak bir hamlemiz kalmadı. Balinaları izliyoruz. Market maker'ı izliyoruz. Hiçbirisinde bir hareket yok. Bir şeyi bekliyorlar. Neyi bekliyorlar? İzleyip göreceğiz. Evet, şimdilik Bitcoin ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. İlerleyen saatlerde müsait olursanız akşam 01.15 gibi bir canlı yayın açacağım. Gün kapanışına kadar sizlerle beraber olacağız. Müsait olan herkese beklerim. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, saygılar sunuyorum. Görüşmek üzere.